Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Günaydın hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Mükemmel, sizi gördük. Daha iyi olduk. Çok teşekkürler. Bugünkü konumuz gerçekten çok özel bir konu. Çünkü gerek ülkemizde gerekse dünyada ciddi anlamda bir infertilite problemi var. Ve neredeyse hani 10 gebelikten belki ikisi, üçü yani destekli Evet. ya da tüp bebek dediğimiz uygulamayla ancak mümkün olabiliyor. Evet. Beslenmenin de doğurganlık üzerinde çok önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Bu anlamdaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Yani doğurganlıkla beslenme arasındaki ilişkiden biraz bahseder misiniz? Son yıllarda inanılmaz derecede bu problem arttı. Artık yaş faktöründen bağımsız olarak da çok sık karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda yapılan bazı çalışmalar şu an erkeklerdeki üreme hücre sayılarının yaklaşık %57 azaldığına yakın çalışmalar rapor ediliyor. Dolayısıyla bu da hem kadınlarda hem erkeklerde bu konunun ciddi bir problem olduğunu gösteren bir belirteç. Akabinde kadınlarda bu sayı çok artmış durumda. Yine erkeklerde olduğu kadar. Çevresel faktörler ve beslenme bu işin aslında bir parçası. Özellikle tükettiğimiz gıdaların aşırı yağlı, yüksek kalorili veya rafine şeker içeriği çok fazla olduğunda özellikle erkek üreme hücrelerindeki sayıların etkilendiğini, DNA hasarlarının olduğunu yönelik bir çalışma sonuçları da mevcut. Dolayısıyla hem kadınlarda hem erkeklerde doğurganlığın üreme fonksiyonunun artabilmesi için daha organik, daha sağlıklı, daha güvenilir gıdalara tercih etmek gerekiyor. Zira bu ilaçlar, tarım ilaçlarının ya da zirai böcek ilaçlarının havada kirliliğin önlenmesi yönünde kullanılan bir takım hijyen amaçlı ilaçların da aslında bu konuda etkili olduğunu yönelik raporlar çıkmış. Bir de fetal programlama denilen bir konu var. Nedir bu fetal programlama? Fetal programlama aslında anneden bebeğe geçen, annenin beslenme yoluyla bebeğin ileriki hayatını etkileyebilecek her şeyi bir nebze düzenleme diyebiliriz. Yani annenin gebelik planlamasından en az 3 ay öncesinden itibaren yaşam tarzını, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi, yine gebelik sürecinde de gebeliğin gerektirdiği bir beslenme düzeninde ilerlemesi isteniyor. Yani nasıl? Anne eğer kilolu bir kadınsa gebelikten önce ideal kilo aralığına gelmesi veya zayıf bir anne ise beslenme programının gebelikte buna göre ilerlemesi, doğumdan sonra ve anne karnında bebekte gelişebilecek tip 2 diyabet, obezite, metabolik sendrom, karaciğer yağlanması ve birçok bulaşıcı olmayan kronik hastalığın gelişmesini engelleme yönünde. Mesela gestasyonel diyabet diye bir problem var gebelerimizde. 24-28. haftalarda bu tanı konuluyor. Bunun %80'lik kısmı annenin aslında beslenmesiyle ortaya çıkıyor. Annenin yaşı, gestasyonel yaş, daha önceden yapılan doğumlardaki kazanılan ağırlıklar, daha önceden doğumlarda makrozomik bir bebek dünyaya getirmiş olmak, akabinde 35 yaştan yüksek bir yaşta gebe kalmak ve bununla beraber ailede diyabet, obezite geçmiş olması bu anneden dünyaya gelecek yavruların da aslında tip 2 diyabete yatkın dünyaya geleceğini gösteriyor. Dolayısıyla burada evet bir genetik zincir olduğunu kabul ediyoruz ama bunun oranı annenin yaşam tarzından çok daha düşük. Yani annenin yaşam tarzını değiştirmesi %80, %90 etki ediyorsa genetik faktörler %5-10 etki ediyor. Dolayısıyla fetal programlamayı iyi yaptığımızda gelecek nesillerin de sağlıklılık düzeyini kontrol edebiliyoruz. Zira bazı gen modifikasyonları ya da gen polimorfizmleri genetik olarak aktarılabiliyor. Yani bizim bugün evet kolesterolümüz çok yüksek olabilir, çok yağlı yiyecekler yiyor olabiliriz ama bir süre sonra artık serbest radikaller DNA'larımızı da hasara uğratarak nesiller boyu diyabetin görülebilme ihtimalini artırıyor. Bir de beslenme modelleri var. Mesela sağlıklı beslenme modelleri ya da diyet modelleri var. Bunların doğurganlık üzerine etkileri nasıldır?
Genelde batı tarzı beslenme dediğimiz batı tarzı diyet modeli, aslında bu bir zayıflama diyeti değil. Beslenmenin örüntüsünü belirleyen bir isim diyet modeli. Batı tarzı diyet modelinde trans yağlar çok yüksek, işlenmiş, rafine edilmiş gıdalar çok yüksek, porsiyonlar çok büyük, enerji alımı çok fazla. Dolayısıyla bu da aslında doğurganlığı olumsuz etkileyen bir kötü beslenme modeli diyebiliriz. Tam tersi mesela Akdeniz tarzı beslenmeye geldiğimizde de burada da antioksidan gıdaların çok yoğun olması, rafine ürün tüketiminin az olması, posaların daha fazla alınması, meyve sebze tüketiminin çok daha iyi olmasıyla beraber doğurganlık üzerinde de olumlu etkileri olduğunu görüyoruz. Özellikle kadınlar için resveratrol, inositol gibi içeriği yüksek olan, antioksidan kapasitesi iyi olan besinlerin diyette kullanılması çok elzem. Artı yine omega 3, çinko, selenyum, magnezyum gibi antioksidan özelliği yüksek olan mikrominerallerin E, A, C vitamini gibi antioksidan vitaminlerin de kullanımı daha etkili oluyor. Peki antioksidan kapasitesi yüksek gıdalar deyince aklımıza hangi gıdalar gelmeli? Başta buyurun. Hep antioksidanlardan bahsediliyor çünkü. Fakat antioksidan gıdalar dediğimiz zaman neleri düşünmeliyiz özellikle? Antioksidanlar vücudumuzda metabolik faaliyetler neticesinde ortaya çıkan serbest radikalleri aslında temizlemeye yardımcı olan ve vücudun bağışıklığını, direncini, hücre yenilenmesini destekleyen çeşitli bileşenlerdir. Beta-karoten, likopen, zeaksantil, lutein, A vitamini, E vitamini, C vitamini gibi temel bileşenler sayılabilir. Bunların yoğunlukta bulunduğu çeşitli meyve ve sebzeler bu gruba dahil edebilir. Mesela her zaman söylerim, kırmızı ve mor meyve sebzeler antioksidan bileşenleri en yüksek olan gıdalardır. Mesela kırmızı lahana beyaz lahanadan daha iyi bir antioksidan özelliğe sahiptir. Çilek, yaban mersini, ahududu gibi beriskiller antioksidanı yüksektir. Yine bir besinin C vitamini ne kadar fazlaysa yine antioksidan kapasitesi o kadar iyidir. Yani antioksidanları vücudumuza aldıkça hücre yenilenmesi hızlanıyor. Bu da özellikle infertilite tedavisi gören veya doğurganlık üzerinde bir yılı aşkın süredir çocuk sahibi olamayan kişilerin vücudunda bir arınma sağlayabilmek için beslenmelerini değiştirmeleri önem arz ediyor olabilir. Peki çevresel faktörler üreme fonksiyonları üzerine nasıl bir etki gösterir? Mesela uyku düzeni, ışığa maruziyet, düzenli bir uyku uyuyamama, akabinde çok fazla tarım ilaçlarına, belki pestisitlere maruz kalma. Tabii bunların bazıları 15-20 yıl öncesinden yasaklanan bazı ilaçlar vesaireler var. Dolayısıyla herkeste farklı etkilere neden olabilir. Kanıtlanmış farklı problemler var. Mesela yaptığımız spor dalının bile erkek üreme fonksiyonu üzerinde etkisi olduğu söyleniyor gibi çok fazla aslında çeşitler var. Dolayısıyla bu konularda yaşam tarzı değişikliğini doğru yapmak, daha organik, daha doğal ama doğru doğal şeylerle beslenmek bizim için önemli. Mesela besinlerimizi mevsiminde tüketmek, mümkün oldukça bazı kaliteli ürünleri daha çok tercih etmek bizim için önemli. Mesela belki bahçemizde yetiştiriyoruz domatesi, belki salatalı ama bulunduğumuz şehrin havası kirli ise ne yazık ki o da bir etken oluyor ve domatesin o organikliği de etkileniyor. Veya kalıntılar, çeşitli farklı kimyasal kalıntıları yine bu kirlenmeye ve özellikle infertiliteye neden olabilir. Doğurganlıkla ilgili problemi olan bir kişi hangi tür besinleri almalı? Veya neler alsın? Yani örneklerle anlatırsanız böyle ve halkın pazarda, markette bulabileceği tür. Özellikle hocam E vitamini, yani antioksidan özelliği yüksek olan meyve ve sebzeler, mesela avokado hem iyi bir E vitamini kaynağıdır hem sağlıklı yağlar içerir. Yağlar doğurganlık üzerine doğrudan etkilidir. Özellikle zeytinyağı, balık yağı, omega 3 gibi yağlar düzenli olarak tüketilmeli. Bunların hepsini dışarıdan takviye olarak almak doğru değil. Bunları beslenmemizde yeterli, dengeli ve uzun süre kullandığımızda kümülatif olarak iyi bir etki sağlıyoruz. Yine C
ceviz, badem gibi kuru yemişleri günlük bir avuç kadar tüketmek. Aynı zamanda meyve ve sebze tüketiminde kabuklu meyvelere ağırlık vermek, bununla beraber koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek ve mevsiminde çıkan, mesela şu an günümüzde işte bal kabağı çok fazla çıkıyor, lahana, kereviz, karnabahar, bunlar var. Bunları tüketmeye gayret etmek. Mesela bu dönemde likopen içeriği iyi diye domatesi tercih etmek doğru bir seçenek değildir. O yüzden onu da yine mevsiminde. Yine kış sebzelerinden işte kivi, elma, armut, nar gibi. Nar mesela antioksidanı çok yüksektir. Özellikle kadın doğurganlığı üzerinde de iyi bileşenlere sahiptir. Birçok multivitamin içerisinde de nar ekstratları bulunmaktadır. Meyvelerden yine nar tercih edilebilir. Tam tahıllar, kuru baklagil grupları, posa ve B grubu vitamin içeriği bakımından çok iyidir. Yine bunların bir kısmı antioksidan özellik gösterir. Haftada en az 2 kez baklagillerin tüketimi önemli. Balık ve balık yağını temin edebilmek için ve yararlı bir protein hücre yenilenmesini de desteklediği için özellikle soğuk su balıklarından işte somon, palamut gibi balıkların mevsiminde tercih edilmesi yine doğurganlığı artırır. Bunların haricinde süt ve süt ürünlerine baktığımız zaman çalışmalar daha çok az yağlı veya yağsız süt ürünlerini desteklemekte. Burada da protein kalitesi iyi olan az yağlı süt ve süt ürünlerini tercih etmek doğurganlığı destek olabilir. Mesela baklagil dediğimiz zaman birinci olarak nohut söyleyebilir miyiz? Tabii nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagiller olabilir. Tam tahıl ürünleri olabilir. Mesela işlenmemiş buğday gibi veya işte çorbalarımızda bunlara yer verebiliriz. Aynı zamanda bazı smoothie'ler de hazırlanabilir. Antioksidan özelliği yüksek. Tabii biz bunları söylüyoruz. Yeşil smoothie'ler olsun, kırmızı smoothie'ler olsun, içerisinde işte turpu, havucu, pancarı olsun. Biraz da ıspanakla beraber blenderdan geçirin, iyi gelir diyoruz ama kişi sigara içiyorsa, kişi sedanter, hareketsiz bir yaşama sahipse ve kötü yaşam koşulları varsa tabii ki bunlar yeterli olmayacak. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz güzel ve güncel bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.